Herkese merhaba. Bir önceki videoda hatırlarsanız piyasada sıkça bulunan iki kablolu voltmetreyi 3 kablolu hale getirerek harici bir voltajı nasıl ölçebileceğimizden bahsetmiştik. Bu içerikte ise voltmetreyi ampermetreye dönüştürme konusuna değineceğiz. Örnek devreye geçmeden önce multimetremin içini açıp basit bir şekilde açıklamak istiyorum. Temelde ampermetre dediğimiz şey aslında birer voltmetredir. Bazı elektronik faktörler neticesinde akımı yani amper değerini okumamızı da sağlayabilirler. Bir multimetre ya da dijital ampermetrenin devresini incelediğinizde içerisinde bu gibi bakıra veya demire benzeyen elemanlar görebilirsiniz. Bunlar aslında değeri çok ama çok düşük birer dirençtir. Bu değerler 0,001 ohm'a kadar inebilir. Genellikle akımı ölçmek için kullanılırlar. Devreden geçen akımın bir kısmını üzerinden geçirerek bu akımın sebep olduğu voltaj düşüşünü ölçmeye yarar. Yani şönt direnç, akımını okumak istediğiniz devredeki yüksek güçlü akımı ölçü aletinizin okuyabileceği düşük değere dönüştüren parçadır. Bu bilgileri de verdikten sonra artık devre şemasına geçebiliriz. Öncelikle 12 volt enerjiyi devreye bağlıyoruz. Burada 12 volt sembolik olarak verilmiştir. İsterseniz farklı bir değer verebileceğiniz gibi voltmetrenin besleme hattını ayırıp harici bir kaynak ile de besleme yapabilirsiniz. Artı girişinden verilen enerji hiçbir kayba uğramadan hem yükü besliyor hem de voltmetreyi besliyor. Çalışma mantığını özetlemem gerekirse yük üzerinden geçen akım aynı zamanda R2 direnci üzerinden geçer. Voltmetre R2 direncine potansiyometre üzerinden paralel bağlı olduğundan dolayı kalibre ettiğimizde ekrandan çekilen amper değerini okumamızı sağlar. Potansiyometreler düşük watt değerine sahip oldukları için yüksek akımlarda bozulabilirler. Buradaki potansiyometre devreye paralel bağlı olduğundan R1 direnci ile potansiyometreyi koruyoruz ve güç kaybını minimuma indiriyoruz. Eğer istersek buradaki direnç değerini yükseltebiliriz. Potansiyometre değerini geçmediğimiz sürece bu kalibrasyonu etkilemez. Devreye başlamadan önce gerekli olan ön hazırlığı yaptım. Ben uzay montaj tekniğini sevmiyorum. Bu yüzden devremi breadboard üzerinde kuracağım. Güç kaynağımdan gelen 12 voltla voltmetrelerimi besledim. Voltmetrelerimin ölçüm propları şu an boşta duruyor. Dilerseniz voltmetreleri test edelim. Artı hattından voltmetrelerime sırayla elektrik veriyorum. Gördüğünüz gibi 12,1 değerini gösterdi birinci voltmetre. İkinci voltmetre ise 12 değerini gösterdi. Yani devremize 12 volt geldiğinin sağlamasını yapmış olduk. Ampermetre dönüşümü için gerekli olan komponentlerimizi inceleyelim. 10 kilo ohm çok turlu potansiyometreye ihtiyacımız var bir adet. 1 adet 1 kilo ohm direnç. 1 adet 1 ohm direnç. 10 kilo ohmluk çok turlu potansiyometreyi breadboard'un uygun bir yerine takıyorum. 1 kilo ohmluk direncin ikinci bacağını potansiyometrenin birinci bacağına takıyorum. 1 kilo ohmluk direncin birinci bacağını devrenin artı hattına bağlıyorum. Potansiyometrenin üçüncü bacağını devrenin eksi hattına bağlıyorum. Devre şemasında bahsettiğim R2 direnci normalde şönt direnç ya da wattlı direnç olması gerekiyor. En az 5 veya 10 wattlık bir direnç kullanmanız gerekiyor. Ben breadboard üzerinde çalışma yaptığım için bu direnci 1/4 yani çeyrek wattlık dirençlerden seçtim. 1 ohmluk direncimin birinci bacağını eksi hattına bağlıyorum. Potansiyometremin üçüncü bacağı eksi hattına bağlı olduğu için burayı tercih ediyorum. R2 direnci aynı zamanda devremizin eksi girişi olduğu için hemen bunu ön plana çıkarıyorum. Birinci voltmetrenin probunu artı hattına bağlıyorum. Son adım olarak potansiyometremin ikinci bacağını ampermetre olarak kullanmak istediğim voltmetrenin probucuna bağlıyorum.
Yaptığımız devrede doğru bir sonuç alabilmek için kullanacağımız yükün çektiği akımı bir multimetre yardımıyla ölçmemiz gerekiyor. Ben burada yük olarak bir adet led kullanıyorum. Multimetre ile ledin çektiği akımı ölçtüğümde 0.12 mA değerini görmekteyim. Bu değeri kendi devremle görene kadar kalibre etmeye devam edeceğim. Devrede henüz herhangi bir yük bağlı olmamasına rağmen ampermetre olarak seçtiğimiz voltmetre 0.35 mA değerini göstermekte. Bunu devremizdeki potansiyometreyi kullanarak sıfırlamamız gerekiyor ilk etapta. Hassas bir potansiyometre olduğu için biraz geç tepki veriyor. Tam kırılım noktasını bulmaya çalışıyorum. Artık yükümüzü bağlayıp kalibrasyon işlemine geçebiliriz. LED'in artı girişini devrenin artı hattına bağlıyorum. Eksi hattını devrenin eksi girişine bağladım. Şu an ekranda 0.11 değerini görmekteyiz. 0.11 mA değerini bize göstermekte. Yani bu demek oluyor ki biz bunu sıfırlayarak aslında istediğimiz değere çok yaklaştık. Potansiyometre ile birazcık daha oynayarak tam değeri kalibre edebiliriz. Eğer devre üzerindeki potansiyometre ile hassas bir ayar gerçekleştiremiyorsanız bu voltmetrelerin arkasında bir adet ayar podu bulunmakta. Bu ayar podunu kullanarak hassas bir ayar yapabilirsiniz. Şu anda yapmış olduğumuz ampermetreden 0.11 mA değerini okumaktayız. Aynı zamanda yükümüz multimetremize de bağlı. Multimetre bize 116 mA değerini göstermekte. Buradaki bir basamağa çıkacak olursak 11 mA değerini göstermekte. Yani bu da demek oluyor ki ampermetremiz doğru bir şekilde çalışıyor. Devreye başka bir yük bağlayarak test etmek istiyorum. Elimde bir adet DC motor var. Bu motoru PCB'lerde delik açmak için kullanıyorum. Motor kablosu jumper olmadığı için başka bir kablo yardımıyla bunu devreme bağlayacağım. Artı hattından hemen bir çıkış alıyorum. Devremin eksi hattı burada. Artı hattını tutturuyorum. Evet. Burada da motorumuz 0.14 mA çekiyor. Yani ampermetremiz gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Voltmetreyi ampermetreye dönüştürme konusu bu kadardı. Konunun başında belirttiğim gibi 12 voltla beslemek zorunda değilsiniz. 20-24 voltu geçmeyecek kadar bir voltajda besleyebilirsiniz bunları. Zaten maksimum 30 volta dayanıyorlar. 30 volttan sonra cihazı yakarsınız, bilginiz olsun. Hani bunun minimum, hani maksimumunu söyledik. Bunu da minimum 3.3 volttan aşağısıyla beslemeyin. Zaten bu voltaj seviyelerinin altına indiğinizde cihaz artık beslenemiyor, kapatıyor kendini. Söyleyeceklerim bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.